onurlu çıkış arıyor bence Amerika Birleşik Devletleri. Bu aslında Trump'ın A planıydı. A planı ve çöktüğünü görüyoruz. Ve gördük ki ağırlık merkezi doğru bir ağırlık merkezi seçilmemiş. 13 Nisan 2026'ya kadar bu bölgeden atışlar yapılacağı söyleniyordu. Bizim harp prensipleri arasında ağırlık merkezi demek, ama benim bir okuduklarımdan çıkardığım bir şey var. İstedikleri kadro gelince yönetime anlaşmaya varacaklar. Onun için vururum, 48 saat içerisinde vururum diyor. Peki bu ne olur? Suudi Arabistan'ın önemli bir kısmında Şii nüfus var. YZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yağcı ile haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık son yayınlarda haritalarda yaptığımız bu analizler Türkiye'nin dışında yurt dışından da çok fazla izleniyor. Bu vesileyle yayının başında aslında yurt dışındaki izleyicilere de bir abone ol çağrısı yapabiliriz. Evet, biz bu programda harita üzerinde hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte analizler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu analizlerimiz de aslında veriye dayalı analizler. Bir tahminden öte. Veriye dayalı analizler, jeopolitik analiz yapmaya çalışıyoruz. Yurt dışından seyircilerimizin izlemesi de, aboneliklerimizin artması da bizi daha çok şevklendiriyor ve verdiğimiz emeklerin karşılık bulduğunu düşünüyoruz. O yüzden yurt dışındaki seyircilerimizin de GZT kanalına abone olmasını canı gönülden istiyorum, rica ediyorum. Teşekkür ederiz. Amiralim, İran haritası yine açık karşımızda. Şimdi Trump'ın son Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırısıyla birlikte aslında hep bir söylemi vardı. Kısa sürede bitiririz diye. Artık dünyada da aslında öyle bir temel kanı oluşmuştu. İran'ı kısa sürede istediği şekilde sonuçlandıracak diye operasyon, ama bugüne baktığımızda halen daha sonuçlandıramadığını, hatta sürekli bir öteleme sürecinde olduğunu görüyoruz operasyon. Sürekli bir ileri tarihe atıyor kendini. Neden bu kadar bir gecikme oldu Trump'ın planlarından? İran'ın sahasındaki karşılığı mı, İran'ın verdiği askeri tepki mi? Harita üzerinden nasıl anlatabiliriz? Aslında burada İran'a bir yıpratma savaşı uygulanıyor. Başından beri aslında İran'ın tümünün işgal edilmesi ya da İran'da istenilen sonucu hemen ulaşılabileceğinin hedeflendiğini ben düşünmüyorum. Yani İran'a karşı bir yıpratma ve İran'ı yıpratırken de Orta Doğu'da bir jeopolitik yeniden yapılanma vesilesi bu aslında saldırı. Şimdi İran başlangıçta İsrail yetkililerin, yanlış hatırlamıyorsak, Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Bu savaş 4 gün sürecek diye, 4-5 gün sürecek diye. Ama o zaman demiştik ki hemen akabinde o esnada Kıbrıs'ta Güney Kıbrıs Rum yönetimi yetkisiz olmasına rağmen adanın tümünün temsilcisiymiş gibi bir NOTAM yayınladı Amerika Birleşik Devletleri adına. Amerika Birleşik Devletleri'nin hava faaliyetleri icra edeceğini ve buradan Kıbrıs çevresindeki sulardan İran'a atışlar yapılacağını açıkça o NOTAM'da yazmışlardı. O NOTAM'ın tarihi, yanlış hatırlamıyorsam 28 ya da 29 Mart olmalı. Ama bitiş tarihi daha sonra da uzatılıp uzatılmayacağı daha sonra belli olacak diyordu. 13 Nisan'dı. 13 Nisan 2026'ya kadar bu bölgeden atışlar yapılacağı söyleniyordu. O zaman demek ki aslında bir sürpriz yok ortada. Buradaki NOTAM İran'a saldırının en az 13 Nisan'a kadar devam edeceğini gösteriyor aslında. Onun için veriye dayalı konuşmak lazım. Şimdi bu NOTAM'ı biz not etmemiş olsaydık, NOTAM ne demek onu da söyleyelim. NOTAM havacılara uyarı demek. Yani bu hava sahasından geçmeyin bu tarihe kadar. Biz buradan atış yapacağız, tehlikeye düşersiniz demek. NOTAM yayınlamak. Uzatılması da çok kolay aslında, değil mi? Çok kolay, hemen oradaki yetkili makam kimse uzatıyor. Ama zaten burada da bir sorun daha var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi adanın tümünün yetkilisiymiş gibi, hava sahasının yetkilisiymiş gibi bütün Kıbrıs çevresinde ilan etti bunu. Halbuki adanın şu kısmındaki alan Ercan hava sahası. Ve Ercan hava sahası da KKTC'nin bildirim yetkisinin bulunduğu yer. Buna da zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tepkiyi verdi. Türkiye Cumhuriyeti de tepkiyi verdi. Yaptığınız ilan aslında hukuken geçersizdir. Ama bu fiilen geçersiz olduğu anlamına gelmiyor maalesef. NOTAM'ı geçersiz saymak bu saldırıların yapılmayacağı anlamına gelmez. Bu bir bürokratik süreçtir, diplomatik süreçtir sadece. İtirazdır yani. Saldırı yapılmasına değil,
sen yayınlayamazsın bunu demektir. Onun da altını çizelim bu konudaki. Şimdi burada tabii İran'da şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda sıklet merkezi olarak başlangıçta, daha doğrusu ağırlık merkezi. Bizim harp prensipleri arasında ağırlık merkezi demek, bu bir savaşta hedef tespit edersiniz. Ona center of gravity denir. Yani ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi bir harpte ağırlık merkezi seçtiğiniz şey şu olmalıdır. Eğer orayı vurursanız, eğer orayı yok ederseniz ya da eğer orayı elde ederseniz hasmınızın, düşmanınızın savaşma azim ve iradesini kırarsınız ve savaşı bitirirsiniz. Lehinizle bitirirsiniz. Benim gördüğüm kadarıyla bütün analizlerden çıkardığımız ve Trump'ın, Netanyahu'nun söylemlerinden, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrailli yetkililerin söylemlerinden çıkarttığımız şey şuydu. Ağırlık merkezi olarak İran'ın yönetim kademesini seçmişlerdi. Bu da siyasi, dini ve askeriydi. Askeri yönetim kademeleri. Şimdi dikkat edin. Önce bu işlere İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşürülmesiyle başlandı. Değil mi? Sonrasında çeşitli üst düzey yetkililer vuruldu. Dini lider Hamenei öldürüldü. Askeri liderler, komutanlar, özellikle devrim muhafızları esas alındı ki esas kuvvet odur. Devrim muhafızlarının bütün üst düzey komutanları, kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı öldürüldü. Yerine gelenler de öldürüldü. Ve siyaseten güçlü olan figürler de öldürüldü. Şimdi burada bunları yerine emir komuta zinciri koptu aslında İran'da. Yani askeri olarak da siyasi olarak da emir komuta zinciri koptu. Onun için de İran'da yönetimin kontrolü haricinde çeşitli füze ateşlemeleri oldu. Bu da içerideki Mossad ajanları olan yönetim kademelerindeki şahıslar tarafından yapıldığı var. Ya Türkiye'ye atılan füzeyi mesela İran Cumhurbaşkanı Pezeşkan dedi ki biz atmadık. Dışişleri Bakanı dedi ki biz atmadık. Ama Milli Savunma Bakanı'nın açıklamasında İran'dan atıldığı var. O zaman İran'dan atıldığı bilgisi kimden alındı ya da biz mi tespit ettik bilmiyorum. Bir kere bu sorgulanmalı ama İran'dan atıldığını kabul edersek, bu bilgilerin doğruluğunu kabul edersek, en üst düzey yönetici biz attırmadık diyorsa o zaman İran'ın içerisindeki Mossad ajanı attı. Emir komuta zinciri koptuğu için. Burada gördük ki bu yönetim kademesi vuruldu. Hepsi yani İran'daki sistemde dini lider aslında hani bizdeki Cumhurbaşkanı karşılığı. Her şey onun yetkisinde. Yani Cumhurbaşkanı'nı bile atama yetkisi onda. O bile öldürülmesine rağmen İran diz çökmedi. Bu aslında Trump'ın A planıydı. A planı ve çöktüğünü görüyoruz. Ve gördük ki ağırlık merkezi doğru bir ağırlık merkezi seçilmemiş. Aslında hemen hemen herkese doğru bir ağırlık merkezi gibi göründü. Eğer yönetimi kademesini ortadan kaldırırsa İran çözülür. Çözülmedi. Ki Trump'ın beklentisi rejim karşıtı halk kitlelerinin de aslında sokağa dökülmesiydi. İlk başlarda da aslında Batı menşeli medyanın çok gösterdiği, göze soktuğu da biraz öyle görüntüler vardı ama bugünden baktığımızda aslında bunun sahada karşında olmadığını görüyoruz. Aksine sahada halk konsolide oldu. Yani sadece İran halkı da konsolide olmadı. Yani bir bütün haline, bir birlik haline, bir tek yumruk haline neredeyse geldi. Konsolide olmaktan kastımız o. Amerikan ve İsrail karşıtlığı protestoları başladı. Ve rejime eskiden olmayan, destek vermeyenler bile devletine sahip çıkmaya, rejime sahip çıkmaya dolayısıyla başladılar. Şimdi bu beklenilen bir şey değildi. Ve bu sefer daha öncesinde de hatırlarsanız halkı yönetime karşı, devlete karşı zorlamak için, ayaklandırmak için muazzam bir ekonomik baskı uygulandı. Bu klasik yöntemdir zaten. Yani bu tür saldırılar öncesinde mümkün olduğunca ekonomik baskı uygulanır ki içeride bir karışıklık çıksın diye. Bunu da kısmen başarmışlardı. Nasıl? Devalüasyon ve enflasyon nedeniyle halk sokaklara dökülmüş, hayat pahalılığını ve devalüasyonu protesto etmişlerdi. Ve bu zemin hazırlandıktan sonra saldırıya başladılar. Zannettiler ki biz vurmaya başlayınca halk da bizim arkamızdan gelir. Zaten biz halkı hazırladık demişlerdi. Ama öyle olmadı. Çünkü bu coğrafyada İran halkı da, Türk halkı da ki İran'ın
%45'i Türktür en az. Devletini başkasına karşı satmaz. Başka etnik gruplara benzemez Türkler. Türkler devletlerini birilerine peşkeş çekmezler. Türkler hangi devlette olursa olsunlar. Bakın, Türklerin böyle bir özelliği vardır. Devletlerine isyan etmezler. Devletlerinin altına uymazlar. Yani bugün Almanya'da gerçekten Türk kökenli Alman vatandaşları hiçbir zaman böyle şeylere girmezler. İran'da girmezler. Irak'ta girmezler. Suriye'de girmezler. Bakın, Suriye'de eline silah alıp Suriye rejimine karşı, daha doğrusu Suriye'de onu kesen bunu kesen oldu mu? Yani bütün eziyeti Irak'ta oldu mu? Ya da başka köyleri basıp etnik çatışmaya giren oldu mu? Türklerin böyle huyu yoktur. Türklerin böyle huyu, İran'da da devletine sahip çıkmıştır. Sahip çıkmaya devam etmektedir. Şimdi aslında bu halkın galeyana getirilmesindeki en önemli engel, beklemedikleri tepki Türklerden geldi. Çünkü Türkler yaklaşık 40 milyona yakın Türk, 45 milyona yakın Türk çok az destek verdi bu protestolara. Peki Ahmet'im, burada Trump'ın A planı, hatta belki B planı olarak da bu halk desteğini beklediğini söyleyebiliriz. İki planın da suya düştüğü senaryoda bugünden baktığımızda yeni bir plan arayışında mıdır, var mıdır yoksa planı? Şimdi ağırlık merkezinin değiştiğini görüyoruz. Bu ağırlık merkezi çalışmadı. Yanlış bir ağırlık merkeziymiş. Yani çok zorladılar. Ama benim bir okuduklarımdan çıkardığım bir şey var net. Özellikle Trump'ın söylediklerinden. Mesela dini lider, ben bu Hamenei'nin olmasını istemiyorum. Hamenei gitmeli dedi. Hamenei gitti. İşte bu Hamenei geldi. Ali Hamenei gittikten sonra oğlu onu da beğenmedi. Ben o zaman şöyle bir şey diyorum. Aslında bunların bu ABD ve İsrail'in İran'da bir kadrosu var aslında. İstedikleri bir yönetici kitlesi var. Yani vura öldüre ta ki o adamlara gelinceye kadar bu yönetim kadrosunu temizleyecekler ve yönetim kadrosunda istedikleri kadro gelince yönetime anlaşmaya varacaklar. Anlaşma da istedikleri gibi olacak. Ama bu iş biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü halk bu kadar fedakarlık yaptıktan sonra öyle kolay kolay anlaşmaya da yanaşmıyor. Yani siz gidin Amerika ile İsrail ile anlaşın diye protesto gösterileri olduğunu duydunuz mu İran'da? Hayır. Aksine savaşma azim ve iradesi gösteren bir halk kitlesi oluştu. Ve direnç gösteriyorlar. Şimdi o zaman Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yeni bir hedef tespit ettiler. Ne? Biz bu sefer hem halkı yönetime karşı galeyana getirecek, hem de bir İran'da iç karışıklık çıkartacak. 2. İran'a desteği azaltıp baskıyı, yani barış kabul et, baskıyı artıracak. 3. İran'ı ekonomik olarak ve sosyal olarak çökertecek yeni bir hedef tespit ettiler. Aslında bu hedef vardı ama bu hedef dünyada tepkiler de doğurabilirdi. Ama bu işlemeyince ilk hedef yönetim kadrosunu ortadan kaldırma. Bu 3 tane hedefi elde edecek şekilde bir yeni ağırlık merkezi tespit ettiler. O da ne? İkinci ağırlık merkezi İran'ın enerji altyapısı ve petrol tesisleri. Trump'ın yeni planı. Yeni plan. Onun için vururum, 48 saat içerisinde vururum diyor. Peki bu ne olur? Şimdi İran'da elektrikler kesildi. Elektrikler kesilince sular gelmez oldu. Suya da etki ediyor. Sosyal hayat durdu diyelim. Petrol kesildi, para gelmez oldu. Bu petrol mesela ithal eden İran'dan devletler var. Çin var mesela. 6-7 milyon varil petrol alıyor. Muazzam bir petrol ihtiyacı var. Japonya var, Kore var, bilmem ne var.
Bunlar da petrol gelmeyince sıkıntıya düşecekler. Petrol fiyatları artacak. Bölgesel ölçekten küresel ölçekte etkileri olacak. Halk içeriden bastıracak. Diğerleri bu işi sonlandır, biz çok sıkıştık diyecekler güya. Ve İran'a destek azalacak. Baskı artacak. İran ekonomik ve sosyal olarak sıkıntıya girecek ve teslim olacak. Şimdi bu ne kadar işler bilmem. Çünkü eğer petrol fiyatları artarsa sadece ithal edenler değil, kullananlar açısından da bütün ürünlerde petrolle doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıldığı bütün ürünlerde fiyat artışı olursa küresel baskı acaba İran'a mı yapılır, ABD ve İsrail'e mi yapılır? Soru budur. Acaba bu yönetimin değiştirilmesi hedefi çalışmadığı gibi bu da çalışmazsa iyice bir sarmala mı döner bu iş Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail için? Şimdi bölgede Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı, Kuveyt'i, Suudi Arabistan'ı İran'a karşı kışkırtmak istedi. Ve İran da tabiatıyla bana buralardan saldırıyorsun, ben de buradaki üstlerine saldırıyorum. Destek verirseniz herkese saldırın, ben çünkü bir can derdindeyim dedi. Meşru hakkı adam. Yani sen buradan saldıracaksın, buradan saldıracaksın, buradan saldıracaksın, buradan saldıracaksın. Amerika Birleşik Devletleri başka bir kıtada, İran buna atacak, İsrail'e atacak, İsrail'den saldırılıyor diye. Bunlara atamazsın. Bunlar da oradan saldırmıyor. Ya bu komedi bir şey, öyle şey olur mu? Sen bir kere Türkiye'ye Irak'taki Amerikan üslerinden saldırırsa Türkiye cevap vermeyecek mi buna mesela? Suriye'den saldırırsa, Güney Kıbrıs'tan saldırırsa, Yunanistan'dan saldırırsa Türkiye cevap vermeyecek mi? Amerika saldırıyor, bunlar saldırmıyor, kim mi diyeceğiz biz? Sen o zaman ev sahipliği yapma bunlara. Sen zaten tarafsızlığını yitirmişsin topraklarını kullandırarak. Aslında bunlar da savaşan devlet durumuna düşmüş durumda. Yani hukuken topraklarını kullandıran, tesislerini kullandıran, hava sahasını kullandıran tarafsızlığını yitirir. Kim kullandırırsa tarafsızlığını yitirir, o da savaşan devlet durumuna düşer. O nedenle peki bunu yaptın, yönetimler İran'a karşı bir tepki alabilirler, tepki gösterebilirler. Ama buradaki halklar İran'ı destekliyorlar. Ve özellikle Bahreyn'de, Kuveyt'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'ın önemli bir kısmında Şii nüfus var. Yani bunlar da hareketlenince bölgede öngöremedikleri, kontrol edilemeyen bir karışıklık çıkabilir. Yani bambaşka bir durum oluşabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde de isyanlar başladı. Bu nedir diye. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in kovboy gibi davrandığı, istediği yere gelip istediği adamı öldürdüğü ve cezalandırılmadığı, ona karşı koyanların da öldürüldüğü, cezalandırıldığı bir dünya ortamı oluştu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ne yapar? Amerika Birleşik Devletleri bunlar çalışmazsa gel seninle biz bir anlaşmaya varalım der. Ama beni de mahcup etme. Hani ikimiz de kazanmış gibi olalım ya da kaybetmiş gibi olalım. Sen nükleer anlaşma sınırlarına uyacağını söyle. Ben bunu kabul edeyim. Yaptırımları gevşeteyim. İşte ben tamam füzelerinden bilmem neden vazgeçtim. Ama şöyle bir şey yapalım. Gel sen bir daha hani sana saldırılmadığı sürece kimseye saldırmayacağını söyle. İşte vekil güçleri desteklemediğini, kullanmayacağını söyle falan. Ben de ona göre yapayım diye. Ama dedim burada hani hep uluslararası ilişkilerde de konuşulan onurlu çıkış kavramı Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğiniz planda nasıl işleyebilir mi sahada karşıda? Yani şöyle onurlu çıkış arıyor bence Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü zaman zaman Trump'ın gel git açıklamaları var, gel gitli. Yani bir gün diyor ki anlaşmaya varıyoruz. Öteki gün diyor ki ezeceğiz, bitireceğiz. Cehennemi yaşayacaksınız diyor. Onurlu çıkış dediğimiz şey aslında burada her iki tarafın da prestijinin korunduğu, her iki tarafın da kaybettiğinin hissedildiği, her iki tarafın da kazandığının hissettirildiği bir anlaşma yöntemidir yani. Her iki taraf da biraz kazanmış gibi gösterilecek, her iki taraf biraz kaybetmiş gibi de gösterilecek. O yüzden burada saldırıları durdur, yaptırımları kaldırayım, gevşeteyim, dünyaya entegre ol, işte rejim ihracı falan yapma, vekil güçleri kullanma. Amerika Birleşik Devletleri bunu diyerek aslında savaş sonucunda İran'ın yaptırımların kaldırılmasını sağlaması, bölgede etkisinin arttırılmasını sağlamasını sağlayacak. İran kazanmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri de aslında amacına erişememiş olacak. Fakat şu görülmüş olacak. Eğer bir halk devletinin etrafında kenetlenirse hiçbir güç onları yenemez.
Bu olaylar onu gösteriyor. Bu olaylar onu gösteriyor. Çok dikkat etmek lazım. Mesela en sonunda hangi noktaya geldi? Şurası Hürmüz Boğazı'nı kapatmak canlarını öyle acıttı ki Amerika Birleşik Devletleri'ne o kadar büyük baskı yapılıyor ki sonlandır diyor. Hatta çok ahlaksızca bir açıklamayla, tweetle Amerika Birleşik Devletleri küfrederek şu bilmem ne yaptığımın boğazını aç, Hürmüz Boğazı'nı aç. Ya o kadar onları sıkıştırmış ki ve gerçekten bambaşka boyutlara gidecek bu koridorlar meselesi ve sıkıştırma meselesi. Bir sonraki bölümümüzde de Onu Hürmüz ve anlatırız. koridorları. Hürmüz ve Babül Mendeb'i anlatalım. Teşekkürler Ahmet Bey, değerli Sağ ol. katkılarınız için. Yayını bu noktaya kadar izleyenlere yeniden abone olmaları yönünde çağrımızı yapmış olalım.